Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, kuzu yarım kafesi gördünüz. Bunlar da iç kısımdaki bonfileler. Şimdi bunları buraya koyuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle kuzu beyti yapacağız. Sarmada diyebilirsiniz. Hiçbir mahsur yok. Arkadaşlar etimiz yaklaşık 3-4 gündür dolabın alt kısmında açık bir şekilde dinleniyor. Şimdi etimizin şu iç etini denilen kısmı, ince ve zarlı olan kısmı alacağız. Şöyle görebiliyorsunuz güzelce. Buraya alıyoruz. Evet. Şöyle kenara koyalım. Ondan sonra şu kısımları bakın şöyle böyle tıraşlayacağız. Kavuca kadar. Sonra işlem basit. Şöyle hafif bir çentik açıp şuralarından sonra kastıracağız. Şöyle mesela. Bakın. Gördünüz mü? Çentik açtığınız yerlerden hemen ayrıldı zaten. Sonra geri kalanı şöyle, tahta kameraya etkilemesin, şöyle aşağı doğru çekmek. Evet. Yuvalardan çıktı. Gayet güzel. Sonra şu kafaları iyice bunu da şöyle küçük bir yaracağız. Bak şimdi. Gördün mü abicim? Ne kadar basit kemikler ayrılıyor. Şöyle ayırıyoruz. Hepsine yapacağız bu işlemi. Şimdi sevgili dostlar, ben fazla vaktinizi almayayım. Şunları çıkartayım. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Hadi bakalım. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar, kaburgalarımızı temizledik. Gayet güzel ve hoş bir şekilde. Şimdi geldi şuradaki kıkırdakları almaya. Şu yağ tabakasını bir alalım. Böyle elimizle de yoklayabiliriz. Arkadaşlar, detaylı bir şekilde kuzu parçalama videosu kanalda mevcut. Daha ince ayrıntılı isteyenler varsa onları bulup seyredebilirler. Hatta yukarı kartlar kısmına da ekleyebilirim. Oradan faydalanabilirsiniz. Malum Kurban Bayramı geldi. İnsanlar doğramayı, kesmeyi, biçmeyi pek yapamıyorlar. En azından çeşit çıkartmak için size bir fikir verir video. Yani kuzuyu kavurma yerine pirzola kısımlarını yaparak yersiniz. Atıyorum farklı çeşitler yaparsınız. Götüreceğiniz, dağıtacağınız insanlara parça et yerine pirzola verirsiniz, işlenmiş et. Daha güzel olur, daha keyifli olur. Hem sizin için hem de karşı taraftaki yiyen insan için. Evet sevgili dostlar, işlemlerimiz az kaldı bitmek üzere. Şurada birkaç tane zarı da böyle aldıktan sonra işlem tamam olacak. Güzelce dinlenince bu şekil ayırması çok basit oluyor. İşlem en azından yarı yarıya sizin adınıza bitmiş oluyor yani. Şimdi dostlar şöyle bir küçük bir demo yapalım. Böyle bir sarma görebiliyorsunuz. Bir kısım daha kalın olacak şu kısım mesela. Bir kısım biraz daha ince olacak. Şimdi bu demo dediğimiz yeri bir şişleyelim değil mi? Çöp şişlerimizi alıyoruz. Şöyle batırıyoruz. Evet. Olay tamam burada. Şimdi buraları yapalım. Ben şu an sadece bozulmasın diye böyle yapıyorum. Şimdi birazdan düzelteceğim bunları güzelce.
düzelecekler. Evet. Şimdi bu burada dursun. Bunun hemen şu yanına bir tane daha. Bakın şu anda beyti kısmına geçtim. Şuraya bir tane. Buraya keza yine bir tane. Hatta arkadaşlar bir kısmını keselim bunun. Şöyle şu kafayı keselim düzgünce. Kenara koyduk. Bakın şimdi bismillahirrahmanirrahim. Bak varan bir. Gördün mü abiciğim? Disk disk ayırdık kenara. Güzel bir şekilde. Ne kadar ince yapmak isterseniz şişlerin aralığını daha sık yaparak inceltebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Gördün mü abiciğim? Bak. Mis gibi. Bu kaburganın kendi yağı arkadaşlar. Kuzu yağını sevmeyenler onu biraz daha inceltebilirler. Ama kuzunun yağı güzelliği zaten oradadır. Almazsanız biraz daha iyi olur. Gene devam edelim. Evet. Pişim aşamasında görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi bakalım devam. Kuzu sarmalarımızı ateşle buluşturmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde hep 2 tane ızgara kullanırım. Ama bu sefer az az yapıyorum. Öz öz yapıyorum. Fazla yer kaplamasın, gayet güzel. Tek seferde her şeyi bitirelim diye. Tek ızgarada halledeceğim inşallah. Evet. Evet arkadaşlar. Kuzu sarmalarımız da ateşle buluştu. Pişim aşamaları devam ediyor. Çevirdikten sonra tekrardan buradayız. Şimdi ben üstünü kapatacağım. Güzelce böyle için pişsin. 5 dakika sonra gene devam. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 6-7 dakika geçti. Şimdi güzelliğe şöyle bir bakış atalım ve çevirelim. Evet, maşallah süper izini aldı. Harika derece pişiyor. Bizi fazla uğraştırmayacak. 2 kere de işi bitirecek. Yani şimdi birinciyi çevirdik, bir de diğerini de en son alacağız galiba, öyle gözüküyor. Bu arada döküm 10 numara iş yapıyor. Evet, etiketlerimizi alma vaktimiz geldi. Gördüğünüz gibi 10 numara pişti. Dediğim gibi 2 kere yetti. Gayet de güzel oldu. Bundan sonrası eti mahvetmeye doğru gider. Harika. İşte bu tarz kapaklı barbekülerinde güzel avantajı bu oluyor. Kapağı kapattığınızda her şey arkanızda kalıyor. Kuzu kuzu yiyeceğiz bunları. Şöyle en büyüğünü alalım. Şöyle. Şuradan bir keselim abi direkt. Dilimi yapıştıralım. Evet. Tahtalarını da çıkartmış olduk bu vesileyle. Evet, odunlardan da kurtulduk. Şimdi bir güzel bir tuz dökelim. Hiç tuzu yoktu. Şöyle bembeyazlığı görüp de çok fazla döküyorsun diyenler olabilir. Sıfır tuz olduğu için bir de arkadaşlar bu seviyede tuz dökmek çok lezzet veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Abi lokum olmuş ya. Harika.
On numara. Tarifi ve taktiği beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen kanala bir beğen butonuna basmayı, videoya da bir beğen butonuna basmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, ümidiyle. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Bay bay.